Merhaba hastalarımız ve takipçilerimiz. Şimdi komik bir soru ama hastalar şöyle diyor. Ben burnumun düştüğünü nasıl anlarım diye soruyorlar bize. Burnunuzun düştüğünü anlayamazsınız. Sadece şöyle. Her hastanın kafasında bir burun kalkıklığı var. Yani yandan bakıldığında burnunuzun 90 derece olmasını istiyor musunuz? Yoksa 95 mi, 100 mü, 105 mi? Ne kadar kalkık istiyorsunuz? Diyelim ki siz böyle istiyorsunuz, burnunuzu kalkık istiyorsunuz. Ama burnunuz böyle duruyor. O burun sizin için düşüktür. Ya da siz burnunuzu böyle istiyorsunuz 90 derece ama burun 70 derece duruyor. O sizin için düşüktür. Yani bir burun düşük mü, kalkık mı bilgisi sadece sizin aslında kafanızda. Ama biz nasıl düşünüyoruz doktorlar? Biz de şöyle düşünüyoruz. Bir burun ameliyattan sonra, iyileştikten sonra 90 derecede duruyorsa bu ideal pozisyon ki erkeklerde mesela hep biz 90 derece durmasını isteriz böyle. Kadınlarda da 90 dereceden biraz daha fazla şöyle 95 gibi dursa fena gözükmez. Ama mesela bazı hastalarımız da daha böyle daha concon, daha böyle atraktif burunlar istiyorlar. O zaman onları da 95 değil de birazcık daha şöyle 100 dereceye kadar kaldırdığımız oluyor. Bu hastanın isteğiyle alakalı. Ama biz hekim olarak 90 dereceden daha düşük olan burunlar için düşük diyoruz. Bu konu anlaşıldı diye düşünüyorum. Peki bir de şöyle bir bilgi var. Hastalar geliyorlar diyorlar ki bana hocam siz benim burnumu kalkık yapın. Neden? Zaten zamanla düşecek. Şimdi böyle deyince de aslında bizi yanlış yönlendiriyorlar. Burunlar zamanla düşecek diye bir bilgi yok aslında. Şöyle ki mesela benim uyguladığım teknikte bu tamamen benim seçimim. Benim uyguladığım teknikte biz burnu kabaca nereye koyuyorsak o pozisyonda kalır. Mesela hastayla biz konuşuyoruz. Düz olsun. 90 derece koydum öyle kalır. Ne düşer ne kalkar. 95 kalır. Ama bazı ameliyat tekniklerinde burunlarda düşme payı gerçekten oluyor. Doktor da diyor ki ben hastaya 90 derece söz vermiştim. Böyle konuşmuştuk. O zaman ben bunu birazcık kalkık yapayım. Şöyle 95-100 derece yapayım. Zamanla zaten düşecek. O zaman hastanın istediği yere gelecek diyor. Bu da doğru. Böyle bir teknik de var. Yani cerrahi esaslı ameliyat sırasında bunu ameliyatı yapan doktorunuz karar veriyor. Eğer doktorun uyguladığı teknikte gerçekten burun ucu düşecekse 3-5 derece bazen 10 dereceye kadar düşebilir. Ama az önce söylediğim gibi biz 90 derecenin altında düşmesini istemiyoruz. Hastalar bunu anlayamazlar. Yani hasta bize soruyor ki burnumun düşüp düşmeyeceğini ben nereden bileceğim? Cevap bilemezsiniz. Bunu sadece zaman gösterecek. Hasta diyor ki ya ben ameliyat oldum, burnum domuz burnu gibi kalkık oldu. Ne yapmalıyım? Düşecek mi, düşmeyecek mi? Dediğim gibi hasta bunu bilemez. Onun beklemesi gerekiyor ya da doktoruna güvenecek. Doktor ona derse ki ya merak etme tamam şu an kalkık görünüyor ama bu burun 3-4 ay sonra düşecek derse doktoruna güvenmek zorunda. Doktoruna güvenmiyorsa da 1 yıl beklemek zorunda. 1 yıl sonra burnunun ne kadar düşeceğini ya da düşmeyeceğini hastamız görecektir. Lütfen siz de bu burun düşmesiyle ilgili yorumlarınızı aşağıya ekleyin. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bol bol like atmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Biz her ne kadar anlatsak da bu videolarda hastalar diğer hastaların yorumlarından çok daha fazla etkileniyorlar. Onlara çok daha fazla güveniyorlar. Siz de başınıza gelenleri düzgün bir dille kibarca anlatabilirsiniz. Geçmiş olsun, hoşça kalın. Lütfen şunu unutmayın. Burun ameliyatları biraz sabır işi. Bana gelen mesajlara bakıyorum. Gelen mesajlar neredeyse tamamı hocam ben ameliyatın 6. günündeyim, 10. günündeyim, 12. günündeyim, 1. ayındayım. Bunların bizim için hiçbir önemi yok. Biz 1 yıl dolmadan hastalara hiçbir şekilde evet senin burnun şöyle oldu, böyle olacak, böyle gidecek diyemiyoruz. Sabırlı olmak lazım. Sabırlı olduğunuzda 1 yıl sonraki sonuç evet artık bu burun iyileşti, bitti. Beğeniyor musun ya da beğenmediğin yerler neresi 1 yıl sonra söyleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.